Merhaba Falkader kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyen tüm takipçilerime, ayrıca kanalıma ilk kez gelen değerli izleyici ve dinleyicilerime sevgilerimi gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle yine kolektif bir kahve falı açacağız. Unutmayın, bu fal tamamen kolektif enerjiyi yansıtmakta. Bu nedenle anlatılanların tamamı herkese uymayabilir. Size uyan mesajları sevgiyle kabul edip uymayanları ise evrene bırakıyoruz. Şimdi enerjinizi, niyetlerinizi toplayıp enerjilerinize, niyetlerinize odaklanın ve hep birlikte falınıza geçelim. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Dolmuş bu da. Şöyle bir fincanıma bakmak istiyorum. Neler var, neler yok. Bu da ne? Arkadaşlar, burada bir cenin pozisyonu var. Fincanın dışında çıktı bu. Yeni doğuştur bu. Çok güzel. Arkadaşlarım, bu haneye bir bebek haberi bence gelecek. Ben bunu öyle yormak istiyorum. Evet. Şimdi fincanımıza başlıyorum. Buradan başlamak istiyorum. Bu benim çok dikkatimi çekti. Arkadaşlarım. Şimdi buraya ilk baktığımda şöyle bir şey geldi gözümün önüne. Beyaz bir buza arkadaşlar bu. Burnu, gözleri, bakın kulakları sanki bir buzağı andırdı bana. Saflığı, temiz niyetleri, gücü, bereketi temsil eden güzel bir enerji taşıyor burası. Özellikle sabırla beklediğiniz bir konuda sağlam ve hayırlı gelişmelerin habercisi olarak görünüyor. Zor gibi görünen bir sürecin ardından daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağınızı ve emeklerinizin karşılığını alacağınızı söyleyebilirim. Şimdi bunun hemen yanında benim şöyle, bakın şöyle yaptığımda göreceksiniz siz bunu. Burada oturan bir kedi. Kuyruğu, bakın patileri öne doğru bir kedi var burada. Patilerini uzatmış, arka ayaklarını, poposunun üstüne oturmuş, kuyruğu da arkada. Sakin bir şekilde duran bir kedi bu. Bu kedi bana huzuru, sabrı, sezgileri anlatıyor. Aynı zamanda çevrenizde olup bitenleri sessizce gözlemleyen, doğru zamanı bekleyen bir enerjiyi de simgeliyor. Acele etmek yerine akışta kaldığınızda sizin için daha hayırlı gelişmelerin peş peşe geleceğini söyleyebilirim burada arkadaşlar. Aynı zamanda burada sanki bir de fil var. Bakın uzun hortumu görüyor musunuz? Bir fili andırdı bana, kulakları, cüsseli vücudu. Bakın hortumu burada. Çok uzun bir hortum bu. Fil güç demektir. Bereket, sabır ve kalıcılığı simgeler. Çok güzel bir sembol. Bu görüntü emek verdiğiniz bir konuda sağlam adımlarla ilerleyeceğinizi ve önünüzde hayırlı fırsatların açılacağını gösteriyor. Aynı zamanda aile desteği, güçlü bağlar ve uzun vadeli güzel gelişmelerin enerjisini de taşıyor arkadaşlar. Çok da güzel çıkmış bence. Sanki burada yeni topraktan çıkmış bir havuç görüyorum. Arkadaşlar hala
emeklerin karşılığını almayı, bereketi ve yavaş yavaş olgunlaşan kısmetleri anlattı bana. Uzun zamandır sabırla beklediğiniz konuda artık sonuç almaya başlayacağınızı gösteriyor. Havuç aynı zamanda sağlıklı büyüyen işler, yeni başlangıçlar, adım adım gelen güzel fırsatların habercisi olarak yorumluyorum ben. Bakın hemen onun yanında şurada sanki bakın tek boynuzlu bir at bu. Yani Burak atı denir bizde. Nefesi bile oldukça belirgin arkadaşlar. Bakın burnundan çıkan nefes. Yani şöyle söyleyeyim. Güçlü bir enerji, umutları ve önünüzde açılacak yeni yolları simgeliyor. Zorlandığınız bir konuda yeniden güç kazanacağınızı ve cesaretle ilerleyeceğinizi gösteren güzel bir işaret olarak anımsadım ben bunu. Şimdi arkadaşlar şöyle çevirdiğimde de burada bir 7 rakamı beliriyor. Yani bu soluduğu hava dediğim şey aslında şöyle çevirdiğimde de bir 7 rakamı. Bu da 7 sayısı şans, manevi destek, içsel farkındalık ve hayırlı gelişmelerle ilişkilendirilen güçlü bir sayı. Sizler için önemli bir tarih, 7 gün, 7 hafta ya da 7'li bir zaman dilimi anlam taşıyor. Kolektif enerjide bu sayının en güzel haberleri işaret ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada fincanın dibindeki sıkıntılar toplanıp şöyle bir araya, şöyle göstereceğim ya da şöyle tutayım. Bir araya toplanmış, yani bir kenarıya toplanmış sıkıntılarınız arkadaşlar. Bunun dışında fincan oldukça aydınlık, açık bir görüntü veriyor bana. Bu açıklık ferahlama, önünüzün açılması ve üzerinde yük olan bazı konuların yavaş yavaş geride kalacağını gösteriyor. Güzel bir işaret bu. Enerji genel anlamda oldukça olumlu geldi bana. Aynı bölgede arkadaşlar burada bir baykuş görüyorum sanki. Şimdi sezgileri, bilgeliği, fark edilmeyen gerçeklerin ortaya çıkmasını simgeliyor. Yakın zamanda önemli bir konuda doğru bir gerçeği öğrenebilir ya da sezgileriniz sayesinde isabetli bir karar verebileceksiniz yani. Bu nedenle önünüzde çıkan işaretlere ve içinizden gelen sese kulak vermenizde fayda var diyorum. Çünkü bakın şurada bir sanki kütüğe tünemiş bir baykuş bu arkadaşlar. Bakın şurada kütük. Yani şimdi böyle geldiğimde burada 2 tane kara parçası görüyorum. Bu kara parçası ortadan 2'ye ayrılmış gibi görünüyor. 2 seçenek arasında kalmayı söyleyebilirim burada. Bir yol ayrımına ya da birbirinden ayrılan 2 konuyu çağrıştırdı bana. Ancak bu ayrılık olumsuz bir enerji vermiyor. Aksine önünüzü netleştirecek ve doğru kararı vermenizi sağlayacak bir sürecin işareti gibi görünüyor. Çünkü hemen ortasından bir yol geçiyor ve bu yol aydınlık. Ve bunun hemen altında ise bir V işareti, bir V harfi var. Bu harf bununla ilgili, yani bu yol ayrımıyla olan kişinin adının veya soyadının baş harfi olabilir ya da sizin için önemli bir yerin, olayın ya da gelişmelerin baş harflerini temsil edebilir. Kolektif enerji V harfi bu dönemde öne çıkacak önemli bir işaret olarak görüyorum. Şimdi burada aynı zamanda yollar da var arkadaşlar. Bu yollar açık, belirgin olması güzel bir enerji veriyor bana. Önümüzde açılacak yeni fırsatlar, beklediğiniz haberler ya da kısa ve uzun bir yolculuk gündeme gelebilir. Tıkanmış gibi görünüyor.
bazı konuların çözülmeye başlayacağını ve işlerin daha rahat ilerleyeceğini gösteriyor. Çünkü tıkanmışlıklar dip kısımlarda, üst kısımlarda açıklık arkadaşlar. Bakın yol buradan başlıyor. Aralarda engelbeler var ama ondan sonrası açık. Yani tıkanmış gibi görünen bazı konuların çözülmeye başlayacağı anlamına geliyor. İşlerin daha rahat ilerleyeceğini gösteren, olumlu olarak yorumlayacağım ben bunu. Yollar açık. Üstten kapalı olmayınca bu yol açıktır. Aynı zamanda kısmetin ve güzel gelişmelerin size doğru geldiğini de anlatıyor. Şimdi burada arkadaşlar iki tane süliyet var. Yalnız bunlar iki kişi var, öyle diyeyim. İnsana benziyor. Havuç figürümüzün hemen altında bu. Bu iki kişi sırt sırta durmuş. Aralarında belirgin bir mesafe var ve birbirlerinden farklı yönlere bakıyorlar. Bu görüntü bu küslüğü, iletişim kopukluğunu ya da yolları ayırmış iki kişiyi simgeliyor. Şu an için aralarında güçlü bir bağ görünmüyor. Sağ taraftaki sülyetin hemen altında bir rakamı dikkatimi çekiyor. Bir sayısı yeni bir başlangıcı, ilk adımı ya da önemli bir zamanı temsil ediyor. Bir tanesinin altında bu. Bir gün, bir hafta, bir ay gibi bir zaman dilimini işaret edeceği gibi bir konuda atılacak ilk adımın da habercisi olabiliyor. Kolektif enerjiye bu sayı yeni bir sayfanın açılacağını gösteren güzel bir işaret olarak söyleyebilirim canlarım. Fincanımız çok güzel, aydınlık, yani bana göre öyle. Çok da güzel çıktı bence. Figürlerimiz çok belirgin aynı zamanda arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok belirgin çıkmış hepsi. Şuraya bak. Yalnız burada sanki, görüyor musunuz siz de, ben mi şey yapıyorum? Sanki burada bembeyaz bir dinozor var. Bakın yakına getireyim. Beyaza odaklanın. Gördünüz mü? Bakın şurada gözleri, burnu, vücudu, hatta kolları bile var. Evet, bu bembeyaz bir dinozor. Bu figür güçlü durmayı, geçmişten gelen bir konuyla yüzleşmeyi ve büyük görünen engelleri geride bırakmayı simgeliyor. Beyaz renkte olması ise bu sürecin temiz niyetle, hayırlı sonuçlarla tamamlanacağına işaret ediyor arkadaşlar. Size uzun zamandır ağır gelen bir yükün hafifleyeceği ve kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim bu konuda. Şimdi tabağa geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Tabağımıza geçelim. Bakalım bize neler söyleyecek enerjimiz. Tabağımız çok kalabalık, yoğun çıktı bu arada. Biraz daha figürler oluşsun istiyorum. En azından yorabilelim. Şimdi tabağımızın burasına direkt tabağa baktığımda arkadaşlar, burada bir kalabalık, çok büyük bir kalabalık, ama bu hane içi hane dışı çok büyük bir kalabalık söz konusu tabakta.
Yani hem hane içinde var hem hane dışında var. Yakın zamanda aile içinde bir araya gelme, misafir ağırlama, kutlama ya da bir toplu organizasyon gündeme gelebilir. Bunun yanında sosyal çevrenizin hareketleneceği, yeni insanlarla tanışabileceğiniz ve önemli görüşmeler yapabileceğiniz bir dönemde olabilir. Genel enerjiyle baktığımda bu kalabalığın olumlu gelişmeleri, hareketi ve bereketi beraberinde getirdiğini söyleyebilirim. Şimdi burada aynı zamanda bir sürü göz, yani bir sürü göz var burada. Hangi birini göstereyim arkadaşlar? Burada var. Yani her yerde göz göz olmuş. Yani bu gözler şöyle söyleyeyim, üzerinde dikkat çeken bir enerji olduğunu gösteriyor. Çevrenizde sizi takip eden, yaptıklarınızı merak eden ya da uzaktan gözlemleyen kişiler bunlar. Aynı zamanda bu görüntü sezgilerinizin de oldukça güçleneceği bir döneme yaklaştığınız, acele karar vermemeniz ve çevrenizde olup bitenleri iyi gözlemlemeniz faydalı olacaktır diyorum. Genel olarak bu sembol farkındalığın de artacağı ve bazı gerçeklerin daha net görülmeye başlanacağını da gösteriyor olabilir canlarım. Şimdi ve burada bir sürü kuş figürleri de var. Yani bir sürü haber, bir sürü konuşma, yani bir sürü kuşlar var. Bakın kanatlarını açmış. Hep bunlar kuş figürü arkadaşlar. Ve bu kuş figürleri bakın şurada görüyor musunuz? Sanki bir kuş sürüsü gibi diyeyim ben buna. Çünkü bunlar kanatlarını açmış şekilde peş peşe belirmiş. Genellikle güzel haberleri, dediğimiz gibi sevindirici gelişmeleri ve peş peşe gelecek mesajları simgeliyor. Beklediğiniz bir haber varsa olumlu bir şekilde sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek. Birden fazla kuşun çıkması ise hareketli bir döneme gireceğinizi, farklı kişilerden haber alabileceğinizi ve kısmet kapılarının birbiri ardına açılabileceğini de gösteriyor. Genel enerji oldukça güzel ve hayırlı görünüyor arkadaşlar tabakta. Bakın hep kuş, yani göz kuş, göz kuş, böyle gidiyor bir kalabalık. Yani bir kalabalıktır gidiyor arkadaşlar. Bu kalabalığın içinde arkadaşlarım, burada bakın şurada taban dış, yani bu hanenin dışında kalıyor. Toplu biri bu. Yani toplu biri, sanki elinde bir şey var bunun. Yani bakın bu toplu bir silüet. Elinde de bir şey var. Elini uzatmış sanki böyle. Avucu açık. Elinin üzerinde tuttuğu bir şey bu. Bir teklif olabilir bu. Destek ya da kısmeti simgeliyor olabilir. Yakın zamanda birinden yardım görebilirsiniz. Beklediğiniz bir haber ya da fırsat elinize ulaşabilir. Bu kişinin uzattığı el aynı zamanda uzlaşmayı, paylaşmayı ve iyi niyetle atılacak bir adımı da temsil ediyor olabilir. Kolektif enerjide bu figür özel bir gelişmenin size doğru yaklaştığını gösterip olumlu bir işaret olarak öne çıktı bence. Çünkü bayağı da etkili bir gözüküyor. Hemen onun altında şuraya gelelim. Bakın yine kuş sürüsü görüyor musunuz? Arda arda burada kuş sürüsü var. Ve bu kuş sürülerinin altında arkadaşlar şurada iki kişi oturmuş yan yana, bakın şurada yan yana iki kişi oturmuş ve birbirleriyle bağlantılı olan bir konuşma gerçekleştiriyor. Ve aralarındaki bağ kopmamış zaten. Bu güçlü bir bağ, sanki önemli bir konuşma gerçekleşiyor çünkü bu görüntü yüz yüze yapılacak samimi bir görüşmeyi, bir konunun açıklığa kavuşmasını ya da uzun zamandır beklenen bir konuşmanın gerçekleşeceğini işaret etti bana. Eğer hayatınızda çözüme kavuşmasını beklediğiniz bir konu varsa, bir sembol
iletişimin güçlendiği ve karşılıklı anlayışla olumlu bir sonuca ulaşabileceğini gösteriyor. Enerji, uzlaşma ve haberleşme açısından oldukça destekleyici arkadaşlar. Bakın hemen üstünde çıktı zaten bu süliyette. Görüyor musunuz? Yani fincanımız oldukça güzel. Tabağımız da ona göre güzel çıktı. Bana göre fincanımızın enerjisi oldukça iyiydi. Falımızın sonuna geldik. Dilerim bu kolektif falın içinde size ışık tutan, kalbinize dokunan mesajlar bulabilmişsinizdir. Unutmayın, bu bir fal. Anlatılanların hepsi herkese uymayabilir kolektif olduğu için. Size uyan mesajları sevgiyle kabul edin. Uymayanları ise evrene bırakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her akşam burada bir fal bakıyorum çünkü. Yorumlarda sizin enerjinizi ve düşüncelerinizi okumayı çok seviyorum ve size de bir enerji bırakıyorum. Bir sonraki falda yeniden buluşmak dileğiyle, sevgiyle, ışıkla kalın, hoşça kalın diyorum efendim.